Konağa varıp kuşatma tertibatını konuşalım. Tez Kalimnos'a yelken açmak icap eder. Oruç Reis. Hızır Reis'ten haber geldi. Şükür haber gönderdi koçum. Bakalım ne gibi tetkikler yapmış. Ne oldu Oruç? Meryem. Ne olmuş Meryem? Kaledeymiş. Pietro esir etmiş onu. Kızım. Yalnız bu da değil. Casuslarımız da esir etmiş Pietro iti. İş iyice tehlikeli bir hal almaya başladı. Tez Kalimnos'a yelken açmak icap eder. Umarım karşılama gösterisi için gelmişlerdir. Yoksa burnuma kötü kokular geliyor. Ne yaptığınızı sanırsınız? Kim emretti önümüzü kesmenizi? İshak ağam nerede? İshak Bey konakta. Emir daha büyük yerden Oruç Reis. Ben Mesih Paşa'yım. Buraya Kalimnos kuşatması için Sultan Beyazıt Han tarafından hususi vazifelendirildi. Sadece kuşatma için değil, senin suçlarının cezasını kesmek için de buradayım Oruç. Ne suçundan bahsedersin sen paşa? Emir Karabay'ı öldürme suçu. Elimizden kaçabileceğini mi sandın? Katil! Benim adım Firuze. Cehennemin dibine gitsen intikamımız peşini bırakmaz. Katil diye senin zalim kocanı... Destur hele. Biz seninle ittifak yaptık. İskenderiye diyarında devlet imtiyazı verdik. Gidip de Memlük emirini öldüresin diye mi? Sen Memlük emiri dediğin adamın ne gibi zalimlikler yaptığını bilir misin paşa? Siz bana imtiyaz verdiyseniz ben de o imtiyazın şerefiyle mücadele ettim. Siz rahat makamlarınızda otururken ben hedefimiz için nice ölüm çemberlerini aşıp geldim buraya. Haddini bil Oruç. Sen kim olduğunu sanırsın ha? Devlet var karşında, devlet. Gemisi dahi olmayan biriyken seni müttefik yaptık. Şimdi benim gibi bir paşanın karşısına geçip aşık mı atmaya kalkarsın? Ben gemimi kendi kılıç hakkımla aldım. Devlet-i Aliye de buna itibar edip bana ittifak sundu. Kendi bileğimin eriyim anlayacağın. Makama kanca atıp sırtını devlete yaslayanlardan değiliz. Devlet-i Aliye ata ocağımızdır. Oradaki her makama itibarımız sonsuzdur. Ama o makamların da bizim itibarımızı çiğnemesine müsaade etmeyiz, bilesin.
Kalimnos'a gitmemiz gerek. İçeride esirlerimiz vardır. Tez olmamız icap eder. Bunların şerrine uyup önümüze ket vurma paşa. Senin yaşın kadar sefere çıkmışlığım var benim. Bize öğretmeye kalkma bu işleri. Karabay'ı öldürmen, Memlük devletiyle aramızda savaş sebebidir. Sırf senin hadsizliğin yüzünden savaşı göze alacak değiliz. Cezan neyse çekeceksin. İşte o kadar. Bakın Paşa Hazretleri, ben rahmetli Kılıç Bey'in oğluyum. Söylemek... Kes! 40 tane Kılıç Bey olsa ne yazar ha? Bana mı akıl vereceksin? Seni Kalimnos fethi için vazifelendirmişler ama... bu fetihin ehemmiyetinden haberin yok anlaşılan. Kalimnos'a gitmemiz lazım derim, anlamaz mısın? İçeride esirlerimiz var. Casuslarımız işkence altında. Sense bunların şerrine uyup cezalandırılacaksın dersin. Ayağını denk al Oruç. Emir neyse o. Hesap vermeyi kabul etmezsen karşında Osmanlı'yı bulursun. İşte o vakit değil Kalimnos'a sefer yapmak, bir adım öteye gidemeden ölürsün. O kadar uğraştım Zarçay'la tuzu çalmak için. Hala anlatmazsın ne yaptığınızı. Hem Rodos gemileri açıktayken nasıl yok olacak bunlar? Zehir falan mı yaparsın? Şövalyeleri mi zehirleyeceğiz, nedir? Cabir bin Hayyan'ın icadıdır bu. Zaç yağıyla tuz birleşince kuvvetli bir asit ortaya çıkar. Eğer umduğum gibi olursa... bu asit sayesinde bizimkilerin önünü kesecek gemiler yerli bir olacak. Kapatın ağzınızı. Tamam, anladık. Kuvvetli bir asit. Ama bu asit gemileri nasıl yerle bir edecek onu söyle bari. Göstereceğim. Gemiye gidince göstereceğim. Bu gece bu işi bitiremezsek... Oruç Ağam Kalimnos'a çıkamaz. Kalimnos kuşatması başlamadan biter. Haydi bismillah. Kalimnos fethi için çok emek verdik. Haksız yere cenkten azledilmeyelim diye hesap vermeye razı gelirim. Elbet adalet tecelli edecektir. Karabay'ı hangi sebeple öldürdün onu söyle. Konağımı basıp 2 Yeniçeri'yi haksız yere öldürdü. Osmanlı'nın kuşatma için temin ettiği silahlara el koydu. Ben suçlu görünsem de bunların hiçbirini yapmaya hakkı yoktur. 2 Yeniçerinin karşılığı bir emiri öldürmek değildir. El konulan silahlara gelince de devletimiz alırdı. Anlaşılan o ki sen şahsi kinine bunları bahane edersin. Karabay'ın gizlice Kalimnos'la ittifak yapması ne olacak peki? Karabay bunu kendi başına yaptıysa hem bize karşı suç işlemiş... hem de Memlük devletinin arkasından iş çevirmiştir. Ha yok. Bundan Memlük devletinin haberi varsa... o vakit Memlük devleti Osmanlı'ya çoktan savaş açmış demektir. Karabay Kalimnos'la ittifak yapmadı. İftiradır bu.
Esir ettiği ailemi onlara satmış. Ailemi Rodos şövalyelerinin elinden kurtardık. Bu da mı iftira? Sen sürekli Rodos şövalyeleriyle savaşırsın zaten. Karabay'ın ölümüne bahane dersin bunu. Yeter bu kadar ifade Mesih Paşa. Adamın ağzından yalan ve iftiradan başka bir şey çıkmaz. Tez cezasının kesilmesini talep ederiz. Suçun aşikardır Oruç. Emir Karabay'ı öldürmekten suçlusun. Ceza verme salahiyetim var. Bu salahiyetime güvenerek kısasa kısas cezası veririm. İdam edileceksin. Kardeşim. Bir haini öldürdü diye idam edilemez. Destur İshak Bey. Ben devlet adına konuşurum. Sen de bu devletin bir sancak beyisin. Devlet mevzu bahis oldu mu abilik kardeşlik olmaz. Makamına yaraşır davran. İyi işte. Ben de devlet devletliğini yapsın isterim. Demek devlet devletliğini yapsın istersin öyle mi? Peki. İdam Midilli'de olacak. Sen de Midilli Sancak Bey olarak kardeşinin idamını ellerinle gerçekleştireceksin. Sen ne dersin paşa? Bana kendi ellerimle kardeşimi mi öldürteceksin? Devlet, devletliğini yapsın demedin mi? Al sana devlet. Teamül neyse ona uyacaksın. Devletin verdiği emri yerine getireceksin. Bu devlet için niceleri öz kardeşini boğdurup bağrına taş bastı. Şimdi sen de devlet mi mühim, kardeşlik mi mühim öğrenirsin. Sen salahiyetine dayanarak böyle hüküm verirsin ama daha delilimi görmedim paşa. Ne delili? Burada ama kardeşlik nutukları atarsın ama evvela bir de öbür kardeşimi dinle hele. Alın içeri. İlyas. Hüma Hatun'la Esma Hatun'u kaçırmaya gelen şövalyelerden ikisini yaralı yakaladık. Bu işin buralara gideceğini tahmin etmiştim ben. O yüzden de bu askerlerin canlı yakalanması için emir verdim. Şimdi size bütün gerçekleri anlatacaklar. Deyin hele. Emir Karabay, Oruç'un ailesini Osmanlı topraklarına gönderme bahanesiyle İskenderiye'nin dışına çıkardı. Biz de önceden puslanıp yolda baskın yaptık. Memlük askerlerini vurup Oruç'un ailesini aldık. Ama Kalimnos'a yetişemeden gelip kurtardılar. Her şey ayan beyan ortadadır işte. Emir Karabay kendi devletinin arkasından iş çevirmiş, ailemi de onlara peşkeş çekmiştir. Düpedüz ihanettir bu. Ben de ihanetin cezasını gerektiği gibi verdim. Şimdi deyin bana hele. Karabay'ı öldürmemin cezası var mıdır, yok mudur? Emir Karabay hem size ihanet etmiştir hem bize düşmanlık göstermiştir. Oruç öldürmeseydi ya sizi idam ederdiniz ya da biz hakkından gelirdik. Mesele kapanmıştır. O halde bunların cezasını vermek de bize düşer. Destur hele.
Onlar doğruyu söylerlerse canlarını bağışlayacağımıza dair söz verdim. Bizim mekanımızda bizim sözümüzü kimse yere düşüremez. Haydi, şimdi dön kendi topraklarına. İlyas, bunları da salın gitsinler. Daha da karşımıza çıkmayın, haydi. Kalimnos'un fethi için tez harekete geçmek icap eder paşa. İçeride esirlerimiz var. İşkence altındalar. Boşa geçirdiğimiz her vakit onların vebali boynumuzadır. Ben hazırlıklar için gerekli emri vereceğim. Sen de itaat edip söylediklerimi yerine getireceksin. Unutma. Bu kuşatmanın seraskeri benim. Diğer herkes ben ne dersem onu yapacağım. Kuşatmanın kahraman olmayı hayal ettiysen şimdiden unut derim. Ben bir güneşim. Sen de ancak benim verdiğim ışık kadar parlarsın. Şükür ki adalet yerini buldu. Oruç zulümden kurtuldu. Evlatlarımın biri badireyi atlattı. Ama öbürünün vaziyeti beni yer bitirir. Allah'ım, sen kafir elinde esir düşmüş Meryem'imize yardım et. Bir an önce kuşatmayı başlatıp kaleyi fethetseler de Meryem'i de oradan kurtarsalar. Kim bilir ne eziyetler altındadır şimdi. Anayım, devletli hatunum diye geçinirsin. Ya Oruç bir emiri öldürdü. Beni ersiz bıraktı. Hiç mi vicdanın sızlamadı senin Ümmü Hatun? Bu mudur senin? O yere göğe sığdıramadığın hatunluğun. Senden kurtuluş yok mu? Başımız yeterince belada. Bir de seninle uğraşmayalım. Adalet yerini buldu. Sen de seve seve kabulleneceksin. Siz Allah'ın davasını çiğneyip ona düşman olanların safında durdunuz. Düşmanla saf tutup bir olandan ne er olur ne de emir Firuze Hatun. Sırf gönlünüzü kör eden hırsınız yüzünden bizi yurdumuzdan ettiniz. Ekmeğimize taş koydunuz. Siz benim evlatlarımı dar ağacında sallandırmak istediniz. Ama bak, o bağ döndü, dolaştı sizin boynunuza aldı. Meğer adalet biz aciz kulların elinden değil, bu yolundan çıktığınız haktan tecelli edermiş değil mi? Ocağımı söndürdünüz. Sizin de ocağınız sönsün inşallah. Belanı bulmuşsun zaten. Beddua okuyup daha fazla bela çekme üstüne. Bize galebe çalmak için her yola tevessül ettiniz.
Ama başaramadınız. Şimdi mağlubiyetin ezikliğiyle çık git buradan. Ben intikamımı almadan bu savaş bitmeyecek. Göreceksin. Kardeşim Hızır batı yakasından bir geçit kazdıklarını bildirdi bize. Biz de dışarıdan bir geçit kazıp o geçite ulaşacağız. Kalimnosluların beklemediği bir yerden baskın verip kaleyi ele geçireceğiz. Esirlerimizi de kurtaracağız. Maşallah. Kardeşler bir olmuş, kuşatma tertibi kurarlar. Olmaz öyle şey. Geçit falan yok. Karargah doğuya kurulacak, bütün kuvvetler de doğu surlarına saldıracak. Doğu surlarında bizi zorlayıp tüketirler. Askerlerimiz zayıflar. Bizim bir an evvel kaleye girmemiz icap eder. Senin bahsettiğin o geçit kaç günde kazılır dışarıdan ha? Ya düşman fark ederse? Olmaz öyle şey. Ben kuşatmanın kaderini uyduruk bir geçite bağlamam. Geçit açılmayacak. Surlara yüklenilecek. Surlar vakit kaybettirir paşa. Askerimizin direnci düşer. Düşman da elindeki esirlerimize zarar verir. Siz doğudan baskın verin, biz de batıdaki geçitten geçeceğiz. Tabii. Zaferi ben kazandım diye ortalıkta cakasat değil mi? Paşa Hazretleri, mevcut gemiler doğu sahillerini tutmaya kafidir. Kalimnos'a batıdan gelecek yardıma mani olmak için de gereken gemileri ben temin ederim. Bakarım her şey düşünülmüş. Zaferden pay almak için yanıp tutuşursunuz anlaşılan. Derdimiz zafer payesi değildir. Bir an evvel kuşatmanın bitmesidir. İçeride esirlerimiz vardır. Şer yuvasının yok olmasıdır derdimiz. Kuşatmanın selameti ise doğru tertibe itaat edeceksiniz. Ben ne dersem o. Geçit falan yok. Karargah doğuya kurulacak, oradan kimse de kımıldamayacak. Surlara yüklenilecek. Paşa Hazretleri, sizin dediğiniz tertiple kaleyi bir senede zor alırız. Bak. Deryalarda aylak aylak dolaşırken 2 gemi basınca başımıza kumandan mı kesilirsin? Fikrini kendine sapla. Haddini bil. Şimdiden bunca fikir tefrikası varken kuşatma nasıl selamet erecek? Tek bir fikir vardır İshak Bey. Tek bir fikir. O da Serasker'in fikridir. İtaat etmeyen de kuşatmaya gelmez. Anladın mı İshak Bey? Zaten ben kendi askerlerimle yüklenip kaleye gireceğim. Kaleyi kuşattıktan sonra sancağı surlara dikeceğim. Siz her şey olup bittikten sonra geleceksiniz. Bugüne kadar çok kale kuşattım ben. Bu vakitten gayrı kimse akıl verme cüretinde bulunmasın. Ordu nizamı nedir iyi biliriz. Ama unutmayın ki Kalimnos'un fethi için ittifak kurduk sizinle. Bu seferin selameti için ben de üzerime düşeni yapmakla mükellefim. Ve yapacağım da. Göreceğiz. Yıllar evvel Rodos seferine serasker tayin edilmiştiniz değil mi? Oradan malumdur kuşatmaları ne kadar iyi bildiğiniz. İnşallah Kalimnos'un akıbeti Rodos seferine benzemez. Dönelim gayrı. Memlük diyarına. Firuze Hatun.
Hayrola Paşa Hazretleri? Karabay'ın katilini saldınız. Üstüne şimdi de bizi mi suçlayacaksınız? Size el uzatmak isterim Firuze Hatun. Devletiniz İskenderiye emirliğini başkasına verecektir. Bir başınıza kaldınız. Size kimse sahip çıkmaz orada. Yılların emir hatunuyum ben. İtibarımla kendime her türlü teminatı alırım. Makam. Makam gitti mi itibar da gider. Malınıza, mülkünüze, her şeyinize el koyarlar. Sizi aç bir aç bırakırlar. Yüzünüze bile bakmazlar. Bunu en iyi ikimiz biliriz. Sizin gibi bir hatuna yakışmaz perperişan sürülmek. Sattığım eli geri çevirmeyin. İsterim ki bundan gayrı benim himayem altında olun. Böylece ilmek ilmek ördüğünüz itibar yerlere düşmez. Bilakis benim himayemde olursanız daha güçlü olursunuz. Size yakışan da budur. Ayrıca buradan yenilmiş bir şekilde gitmeyi istemezsiniz değil mi? Siz beni niye himayeniz altına almak istersiniz? Benden umduğunuz nedir? Varlığınız. Sadece varlığınız. Benim etrafımda çok asker var. Çok kumandan var ama sizin gibi bir hatun yok. Sizin gibi zeki, kararlı, cevherinde kudret olan bir hatun. Benim gölgemin altına girerse gücüme güç katarım. Tabii siz de bu kudretten payınıza düşeni alır, size üstünlük taslayanların kafasını ezersiniz. Hemen cevap beklemiyorum sizden. Yalnız kapım size açık bilesiniz. Bu asidi topları dökünce demir eritip çatlatacak. Çatlayan demir ateşlenince infilak edecek. Böylece Oruç Ağam'ı top atayım diye de düşünürken kendi toplarıyla mahvolacaklar. Umduğun gibi çıkacak mı dersin Hızır? O asit bu topları çatlatabilecek mi? Daha evvel başka demirlerde tecrübe ettim ben bunu. Neticede aldım. Hesaplamam o ki sabaha kadar asit tesirini gösterip topları çatlatacak. Bir de tesirini göstermezse felaket olur. Reis Rodos gemilerini açıp Kalimnos'a varamaz. Kuşatmada başlamadan biter. Ne kaleyi alabiliriz ne de Meryem'le casuslarını. Elimizdeki tek çare budur Piri. Bekleyip göreceğiz. Dua edelim ki asit tesirini göstersin, topları çatlatsın. Sakın kıpırdamayın. Yoksa kurşunu beyninize yersiniz. Elinizdekiler ne? Asit. Asit ha? Çabuk onları bize verin. Sesleri duydularsa birazdan daha kalabalık şövalyeler gelir. Oruç Ağam'ın önüne çıkacak bütün gemilerin toplarına döktük. Biz işimizi tamamladık. Bir an evvel gidelim. Haydi.
Hüseyin. Görüşmeyeli yıllar oldu. Mesih Paşa. Ya da eski dostum Mesih Paşa mı demeliyim? Ben senin için dost kelimesini kullanmayı çoktan bıraktım Hüseyin. Yıllar çok değiştirmiş seni. Akıncı Bey'iydin. Şimdi sadece derviş olmuşsun. Seni hiç değiştirmemiş. Hala gözlerinde ihtirasın alevi parlar. Adaletin tecelli edeceğinden emindim. Bu sebeple yargı meselesine müdahil olmadım. Ama Kalimnos meselesine müdahil olurum. O yiğitler Kalimnos için uzun zamandır emek harcar. Burada kurtarılmayı bekleyen masum esirler var. Biri de benim manevi kızımdır. Sen makamını yükseltmek için şahsi ihtirasınla davranırsın. Bu da Kalimnos'un fethine zarar verir. Makam ha? Evet, makam. Yıllar evvel bana yaptığın ihanet yüzünden hakkım olan o makamı kaybetmemiş miydim? Ben ihanet etmedim. Sen makamını ihtirasın yüzünden, söylediğin yalanlar yüzünden kaybettin. Sultan Fatih Han seni Rodos'un fethiyle vazifelendirdi. Tam ordumuz surlardan içeri girip sancağımızı sura dikeceği an sen kibre kapıldın. Yaptığın hatalarla askerlerimizin maneviyatını düşürdün. Bu sebeple Rodoslular müdafalarında muvaffak oldular. Sen kibrin yüzünden zaferi hezimete çevirdin. Bir de sultanın huzurunda suçu askerlerin üzerine atıp yalan söyledin. Senin yapman gereken sultanın huzurunda dostunu koruyup kollamaktı. Ama sen yaptığın ihanet yüzünden ben o gün vezirliği kaybettim Hüseyin. Seni hiç affetmedim. Hiç. Devletin karşısında eşin, dostun hükmü mü olur? Devletin huzurunda sadece doğrular konuşulur. Ben de doğruları söyledim. Ama eğri adama doğrular hikmetli değil, ihanetmiş gibi görünür. O yiğitlere mani olmayasın. O esirlerin canını tehlikeye atmayasın. Rodos'taki gibi zaferi hezimete çevirmeyesin. Sen vazifeni yap, mükafatını zaten alırsın. Hüseyin, bu kuşatmanın seraskeri benim. Zaferin aslan payı da benim olacak. Yıllar evvel kaybettiğim vezirliği geri kazanacağım. Şimdi elime fırsat geçmişken bir iki tane denizci bozuntusunun önüme geçmesine asla izin vermem. Anlarım ki sen de onlarla aynı saftasın. Ama sakın ayağıma çok dolanmayın. Senin de defterini dürerim. Hüseyin, bana bir kere mani oldun. Bir daha olmana asla müsaade etmem. Bunu bilesin.
Ben de sefere katılmak istiyorum Oruç Reis. Onlar bana yıllarca eziyet ettiler. Ben de intikamımı almak istiyorum. Yıllardır pusat kullanmadın. Nasıl çarpışacaksın kalede? Yalnız silah kullanmam lazım seferde. Atlarınızı tımarlarım. Yemeğinizi yaparım. Size su taşırım. Her şeyi yaparım. Yeter ki benim de katkım olsun. Sefer zordur. Toprakta yatarsın. Taşları yastık yaparsın. Günlerce aç susuz kalırsın. Yıllarca bana yaptıkları eziyetlerden daha kötü değil. İnanın. Leventlere söyle hazırlasınlar seni. Sağ olun. Çok sağ olun. Senin kadar insanları mutlu edebilen birini daha tanımadım ben. Sağ ol Oruç. Şu zavallı kardeşimi sevindirdin. Ben yalnızca hak edene hak ettiğini verdim. Biliyorum. Günlerce, gecelerce aç, susuz, uykusuz kalınır seferlerde. Ama kim bilir kaç gün sürer bu sefer. Ne zaman dönersin? Yani sen ve Martin ne zaman dönersiniz? Takdir ilahi. Alnımıza gazilik yazıldıysa çabuk geliriz. Yok. Şehitlik yazıldıysa o vakit bir daha dönemeyiz. Deme öyle. Sen çok çileye katlandın bu Kalimnos'u fethetmek için. Sen sağ salim geleceksin. Bu seferi kendimiz için değil, davamız için isteriz. Biz şehit düşsek de sancağımız düşmesin yeter. Şehitlik bize şerbet olur. Eğer şehit düşersek de sakın gamlanıp tasalanmayasın. Mağrur ol. Seferde benden bir parça olsun yanında istedim. Hem artık yanmış bir mendilin lüzumu yok, değil mi? Yani yüreğinin ateşi söndü. Öyle değil mi Oruç? Bütün gemiler atış düzenine girdiler mi? Girdiler amiral. Toplar atış için Alesta mı? Alesta amiral. Oruçlu Osmanlı gemileri yakında ufukta görünür. Onlara bu denizi cehennem edeceğiz. Kuşatmaya başlamalarını engelleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz amiral.
Eyle sağ, gele sağ.